Nasıl ya? Nasıl? Arkadaşlar Turgut Şelalesi. Hatta korona zamanında bir doktor bile konuşmuştu televizyonda. Bunu sıcak suya bir iki damla buhara damlattığınız zaman buharını çekince korona mikrobunu ciğerlere inmeden bile imha ediyor. Arkadaşlar zeytinyağı fabrikasına geldik. Şöyle bir gezelim diyoruz. Bu fabrikada zeytinyağlar nasıl sıkılıyor? Günde ne kadar sıkıyorlar? Köylü mü getiriyor? Kim getiriyor? Nereye hizmet ediyorlar? Herkese merhaba. Harika bir yerdeyiz. Neredeyiz? Marmaris Selimiye. Selimiye sokaklarını gezeceğiz sizinle biraz. Daha sonra Turgut'ta Turgut Şelalesi varmış. Çok güzel bir yer. Çok met ettiler. Komşum da önerdi. Gelin hep beraber vloga başlayalım. Sakin. Tabii şimdi yaz sezonu bitti. Heh, bak mama yiyor. Kuru ekmek yiyor, yalıyor hayvan ya. Yanımızda mama varken yiyelim. Yiyelim, verelim. Ama onlar da bir şeyleri koymuşlar. Yesin. Bak Tekun Usta burada da varmış. Reklam değildir arkadaşlar. Selimiye köşe. Bak burada çorba morba, patlıcan kebap. Evet, bu videoda yer alan hiçbir restoran, kafe veya benzeri yerler reklam değildir. Geziyoruz ve tükettiğimiz ürünlerin parasını veriyoruz. Mesela burada şöyle bir menü varmış. Yemek varmış. Evet var işte ne güzel. Kelle paça, He, gördüm burada da yazıyor. Kelle paça kabak çiçeği, sarma. dolması mı? Hayır karnım aç çünkü. Oturalım tatlış bir yer şuraya bak. Kolay gelsin. Çekim yapmamda bir sakınca yoktur umarım. Evet, Tamam. evet. Biraz daha şekilli bir tabak yapalım size. Yani aşçı tabağı. Evet tabii. Buğda köftem de var ızgarada düşünürseniz. Ne çorbası var? Ha, terbiyeli kelle paça. Ver bana. Sen de bak. Evet ben Ezogelin, fırın tavuk, karnıyarık, Arnavut ciğeri, pilav. Yemeklerimiz tabii bayağı azaldı. bize yetecek kadar var. Talep Cacığımız başka, var. talebi çok yüksek. Mantımız var. Siz kış sezonunda açıksınız herhalde. Sezonda daha yoğun oluyoruz. Yani çeşitlerimiz daha da artıyor. Açık olan ender yerlerden biri olduğunuz için muhtemelen. Zeytinyağlı ciğeri salatamız alayım. oluyor. Ondan sonra yaprak sarmamız, Keşke olsaydı. Sezonluk. yok tabii mücverimiz oluyor. Ondan Ispanak sonra yemeğim falan ıspanak gibi. yemekleri oluyor. Yoğurtlama. Ha, yoğurtlama yaz Tabak çiçeği dolması. Evet. O da mı yok? Semizotu. Sezonda gidiyor yanlar. Ya talep çok oluyor. Ne şey yapsak gidiyor. O yüzden hani bu şimdi köylüye hitap ettiğimiz için dışarıdaki gelenler de olduğu için ne yapıyoruz? Ona göre her gün değişik çıkıyor mesela. Çorbamız da her gün ezogelin değişiyor. Yemek değişiyor. 3 değişiyor sürekli. Çok güzel ama. Tavuk bonfilemiz de var. Izgarada pişiriyorum. Evet. Bugün özel çıkarttım. Hafta içi döner çıkartıyorum. Kaç senedir buradasınız? Ben geçen sene Mahmut Bey'le çalıştım. Bu sene Evet. de sezonda geldim. Sezon. İşletmecimiz. Hemen siz Daha aşçı. önce kendi işletmem vardı. Kahve Evet. tarzı. Ne yiyeceksin hayatım? Haydi ben ciğer yiyeceğim. Ciğer yiyeceksin. O zaman ben bir kelle paçanı denerim. Fazlasını Az verebilirim. az pilavla da tavuk alayım ben. Bol acı biber rica edeceğim sadece. Fırında tavuk patatesli. Biraz pilav söyledim acı biber yanında. Tavuğu deneyeceğim birazdan. Pilavı da deneyeceğim. Çok güzel çorba. Bakın. Hani çekim yapmadan önce biraz içtim. Dayanamadım çünkü. Ciğer de çok güzel görünüyor. Böyle Bayağı yumuşacık. Sütlacımızdan ikram edelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çay, Türk kahvesi yapabilirim. İkramımız zaten onlar her zaman. Teşekkür ederim. Çay. Ben de çay rica Çay. ederim. Tamam. Çay hemen getirelim şöyle. Yemekler çok leziz. Tarçın ister misiniz üstüne? Ben kullanmıyorum sağ olun. Ben alabilirim. Arkadaşlar sütlaç ikramımızlar bakın. Şimdi bitmeden. Teşekkürler kardeşim. Şey değil, Çayımız da geldi. Beğendin mi? Şekeri çok dengeli, çok güzel. Sen bu sütlaçı çok seversin. Anlamışlar biraz üstünü, yapmışlar güzel. Tarçının da gelmiş. Ben sütlaç seviyorum. Çok doyurucu bir tabak geldi biliyor musun? Evet kocaman şey geldi yani.
Ciğer kocaman tabağı. daha Çorba da öncesinde. çok güzeldi. Çok iyiydi. Tavuk da güzeldi. Çok lezzetli ve çok mutlu insanlar. Pardon, yemekler lezzetli, insanlar Ama mutlu. Anlatı Mutsuz bozuk. insan öyle güzel yemek yapamaz zaten. Öyle O bir da şey de doğru. var yani. Doğru. Yemek yemek psikolojik de bir olay. Odak olayı falan. Ben mantıyı bile pişiremedim. Mantı pişirirken tencerenin kapağını kapatıyor. Hamuru yapacak. Yapışmış komple altı. Sen devralmasaydın ne yerdik bilmiyorum. Hani mantı da şeyden, Kayseri'den gelmiş bir arkadaş getirdi. Güzel el yapımı özel bir mantı yani. Son anda kurtardık mantıyı. Zeytin toplayan kadınlar varsa köyü, şu an zeytin zamanı burada. Ha, evet. Zeytin, Geliyorlar burada zeytin. Yo, hepimizin bahçesi var. Yerlisi topluyor. Zeytin sıkma yeri var. Aslında oralara gitseniz oralar daha güzel sizin için içerik olarak. Yok gideriz ya biz şeydik zaten. Bu Selimiye'yi biraz böyle sokaklarını dolaşırız. Turgut Şelalesi var. Oraya gideceğim. Turgut Şelalesi'nin arka tarafında Bayır Köyü var. Bayırköy geç. Bayır'da Evet. şey var, zeytin sıkma alanı var. Şimdi bütün köyde topladığımız zeytinleri alıyoruz şeye götürüyoruz. Bayır'da Oraya. sıkmaya götürüyoruz. Taze taze zeytinyağı yapılıyor. Buranın pH derecesi falan da güzeldir. Evet. Buradan çok zeytinyağı alan olur. Nereden alıyoruz zeytinyağını? Orada fabrikada sıkılıyor. Bazı köylüler Satıyor. direkt fabrikaya satıyor. Fabrika dediğim de tek katlı, böyle eski sistem taşla falan ezilen yerde var. Şey de var. Gidilebilir Bayırköy'ünde. Bayırı ben çok seviyorum. Bayır'a gidelim. Siz de buraya kaç senedir işletiyorsunuz burayı? Ben bir yılım oldu. Bir yıl oldu. Evet, yaz 12 kış yıl açık. boyunca burası yaz kış açık. Çok Hem güzel. esnaf lokantası, Evet. hem esnafa uyguladığımız fiyatı dışarıdan gelen misafirlere Sen de de. uyguluyorsun. Yemekleri şefin çok güzeldi, lezzetli. Biraz da toplamayız kendimizi. Mesela arkadaşım özel bir firmada yönetici asistanlığı yaparken burada servis elemanı olarak çalışıyor. Şefim Ankara'da ve Evet. kendi çorbacısı varken ben yılların işletmecisi olarak üçümüz bir İşte araya ama geldik. böyle olur bu Güzel iş bir işte. şey. Şef alaylı mı, okulunu Her okumuş mu? ikisi de. Çünkü Her şey ikisi de. yani tuz dengesi vesaire okullu belli yani bir Her şeyi var. ikisi de Aynen. Ama biz şimdi mesela bak çocuk işçimiz Heh, yani çalış. okullu. Onu da aşçılık okuluna gönderiyoruz. Gastronomi falan. Gastronomi. Lisesini okuyor hatta. Burada Çok lisesi var. Orada okuyor. Hem kendimize yetiştiriyoruz hem ona burs olarak. çok O güzel şekilde. ya. Çok sevdik biz buraya. Yine yolumuz düşerse geliriz. Şefin usta eğiticilik belgesi olduğu için Hmm. yanımıza öğrenci çekebiliyoruz. Bunu da yani Evet. aslında bütün Türkiye'nin bir çırak değil. Bir fil hocası şefimiz. Hava giderken gelseydiniz balığa götürürdük sizi. Vallahi o da olur. Bir gün yaparız. Ben Haberleşelim. sizin Instagram sayfanız vesaire var mı böyle işletiniz ya da numarayı alayım. İşletmeniki Selimiye Köşe, benimki Mahmut Aydın. Heh. Biz de sizi takip edelim. Olur. YouTube'u da YouTube'dan takip ediyoruz. Ha tamam süper. Hemen Çok beğenin, teşekkürler. abone olun. Selimiye. Havalar soğuduğunda burada balık oluyor. Nasıl oluyor da onun görüntüsü çok güzel. Bütün hepimiz küçük kayıklarla beraber bir kayalık var. Onun etrafında teknikiyoruz. Orada balık tutuyoruz. Çok güzel ya. Dışarıdan gelenler yiyeceğini içeceğini getiriyor. Biz de Güzel. tuttuğu balıkları onlara veriyoruz. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Çok sağ olasın. Siz memnun. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Şefim kolay gelsin. Elinize sağlık. Bohem Garden. Yok, Boho'ymuş. Bir bakacağım sadece ya. Çok tatlı şeyler yok mu? İçeriye de bak. Ahşap ürünler falan da var. Bakacağım. Çok orijinal bir yer olmuş. Merhaba, ne tatlı bir Kolay yermiş gelsin. burası. Kamera açık. Bir sakıncası var mı sizin için? Sakıncası. Teşekkür ederim. Tamam tam senlik bir yer işte. Evet, bak, bir arka sürü şey tarafta da varmış. güzel bir yer var. Son günümüz. Aa, Kapatıyor musunuz? Kapatıyor. ona göre. Ya ben de... Sonra bir dahaki sene mi? Evet. Şunlar arkadaşlar nedir? tekrar. Dışarıda da dikkatimi çekti. Onları bağlayabilecek her şeyi bağlıyorsunuz. Ha. onlarla. Şu Ha, mesela. ha, kemeri, Ya da başı tokası gibi. karyoları. Hmm. Bunlar o zaman yağmurluk değil. Bunlar Evet, bunların ön yüzleri su geçirmez, çift taraflı kullanıyorsunuz ama şu yüzleri su geçirmeyen taraflı. farklı şeyler. Bunların daha kışlık olan versiyonlarını da yaptık. İçleri onların. Bunlar Ha, sizin polarlı. tasarımlarınız mı? Bunlar Bak şu güzelmiş. daha şeyleri kışlık, daha çok güzel. sıcak, Polarlı. sıcak. Onlar da gene içli dışlı kullanılıyorlar. Çok güzelmiş gerçekten. Unik yani böyle. Evet, Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar da İçi- güzel. Teddy olanların fiyatları 4.200, bunların fiyatı 3.5.
Niye bu kadar erken kapatıyorsunuz Ne yahu? yapsın? Benden başka kimse kalmadı. Bunların satışları Shopee üzerinden devam ediyor ama orada tabii daha yüksek fiyatlar. Şuraya da bir girelim. Ha? Yemin orası Tamam. da Antika ve kendisi Evet. tasarım grubu. Ay, wow. Wow. Ya ne kadar güzelmiş. Müthiş. Çok güzel. Anne dayılarının evini hatırlattı. Tarabya'dalar Tamam. İstanbul'da. Onlar da bu tip şeyleri çok yapar, biriktirirlerdi böyle. Kokuyu bile öyle algıladım. Eski ahşap Çok güzel hepsi ya. bir araya gelince gerçekten o koku doluyor. Evet evet. Çok çocukluğuma gittim böyle ya. Güzelmiş burası. Ankara. Pro şeyleri. Çok eskidir onlar. Eski hepsi. Evet. Siz buralı mısınız aslen? Yok İstanbul. İstanbul. Heh. İstanbul'a mı geri gidiyorsunuz? Önce bir İstanbul var ondan sonra bu kış bir Karadağ gideceğim orada ne var. Kotor'a gidin olur mu? Orada kiraladım 6 aylık bir ev kiraladım. Heh, Kotor'da. Kotor. Heh, iyi Kotor bari. güzel ya. Evet. Tütsülükler falan çok güzelmiş ya. Çok güzel. Şunlar nedir? Onlar Aa, Rum. heh. İskandinav alfabesinde geliyor Hmm. aslında fakat çok eski tılsımlı semboller olduğu varsayılıyor. Genellikle tak olarak falan kullanılıyor onlar. Her birinin çağırdığı bir şey var. Son günüymüş. Kapatıyormuş ablamız. Seneye yazın geliriz biz buraya. İçeride çok güzel antika ürünler de var. Güzel çiftlik olur ha. Kedi maması sende mi? Evet. Gel. Mama verelim sana gel. Hadi ye. Burada bir gözlemeci kahvaltıcı varmış. Yine her şeyin kapalı olduğu zamana denk geldik. Çok güzel bir yermiş. Birgül teyzenin evine giriş. Bir tane eczane gördüm. Tatil evleri var. Değil mi? Böyle küçük pansiyonlar var. Mesela bak şurası çok güzel. Marmaris'in bir mahallesi. Arada böyle bir 25-30 dakika var. Bu bölge genellikle Bulgaristan temelli. Kökeni Bulgaristan. Türkiye'nin önemli limanlarından biri Sığ Liman da burada yer alıyor. Küçük bir kasaba. Yani birkaç sene önceki nüfus sayımlarında nüfusu 1000-1500 aralığında. Şu anda maksimum herhalde yerli nüfus 2500 civarı filandır. Mesela Selimiye'nin sonunda şey var, kayalıklar var, dağ var, tepe var artık. Yani Selimiye daha fazla büyüyemiyor. Yüz ölçümü küçük bir yer. Güzel bir marinası var. Orayı da göstereceğiz birazdan size. Ha öyle mi? Sağır mısın sen? Duymuyor musun? Civciv sesi geliyor. Civciv. Şurada bir kümes var sanırım. İşte buradan bir sağ yapacağız. Bir yerden sahile. Şuradan acaba sahil? Kapalı bir Gel ya. Onu diyorum da nasıl gireceğiz de döneceğiz. Hani şuradaki sahilden Ha yürüye... sahil burası. Hani tamam. gidip yürüyebilir miyiz acaba? Yani yürünebilir. Şuraya kadar, şu beyaz teknenin olduğu yere kadar. Ama şunlar da özel mülk mü bilmiyorum ki. Bir de denizi kapatabiliyorlar mı ya? Ne yapalım? Bilmiyorum. Benim burada. Birisi de çıkıp Yapacak ne bir şey yapıyorsun yok. bizim arazimizde derse haklı. Hayır canım. Bak kedi de var Kusura burada. bakmayın tavuklar. Şöyle Yani. kafamıza göre. Bicirik. Bak abimin teknesi de var burada. Ne güzel. Ablam evini de yapmış buraya. Şu ileride liman yolu bitmiş. Biz tabii istemsiz arkadan yürüdük. Aynı yolu geri dönmek istemedik. O yüzden böyle kıyı şeridinden gidiyoruz sahilde. Şu sağ taraftaki evler hep yalı tipi deniz kenarındaki müstakil evler. İşletmeler bile kapanmış bak. Buraya yazın şezlongları atıyorlar muhtemelen. Sonrası nasıl geçeceğiz? Atlayarak mı?
Nereden atlayacağız ki? Bir tane yerden bir tane yere. Şuradan geçeceğiz. Bak merdiven de yapmış. Dedim. Tamam buradan ineceğiz, şöyle çıkacağız. Orası da özel mülk. Yani her yer özel mülk burada. Bir tek burası Vallahi. değil ki. Biri kalkıp Yolu kaybettik. Buradan geçmemiz lazım diyeceğiz. Ne diyeceğiz? ne yapıyorsunuz burada dese? Derse desin ya. Burası açılmıyor mu? Hepsi özel mülk. Millet. Yürümüşler daha önce buralarda. Yürümüşler de. Bakayım ben nasıl geleceğim. Evet, yol devam ediyor buradan. O kadar sahilden yer yürüdük, bir tane insan görmedik. Başardık. Sanırım şuradan sonrası rahat. Ama çıkıyorsun zaten. O girilmez yazıyor. Ya kapatamaz ki. Benim bu sahilde yürüme hakkım var. Onun sınırı şu duvardan sonraki. Yani ben burada yürüyebilirim. Sahilde denize girebilirim. Yapamazlar yani. Kumsalda. Ya ama girebilirsin. Sorun olursa teknemizden indik. Yürüyoruz deriz. Aşkım resmen kedi kasabası gibi değil mi? Hepsi çok güzel, bakımlı. Bakımlı pırıl pırıl kediler. Hepsinin karnı tok. Ne güzel. Paylaşıyorlar demek ki. Demek ki bu bölgede bir sürü sardunya yetişiyor. Patilere bak. Fiyatlara bakalım. Nereye gideceğiz şimdi? Tunceli. Ne? Turgutlu. Turgut. Ne? Turgutlu muydu? Turgutlu Şelalesi. Turgut. Turgut Şelalesi. Turgut Şelalesi. Çok güzel bir şelale var. Şu an hala aktif olan bir şelaleymiş. Turgut Şelalesi. Selimiye'ye 15-20 dakika uzaklıkta. Selimiye girişinde, Selimiye'ye giderken böyle bir alan var arkadaşlar. Hem delikli yol hem de Bozburun Koyu olarak geçiyor. Direkt şöyle geniş, derin bir koyun arasında bir sahil var. Hemen sol tarafta Selimiye'ye giden yol. Bakın küçük bir kumsal var burada. Bir tane de işletme var. Şurada karavanlar görüyorum. Karavan kamp alanları gibi de duruyor. Selimiye'ye gitmeden, Bayır Köyü'ne gelmeden soldan şelale yoluna sapan böyle bir yol var. Zaten orman yolu tehlikelidir tabelasını görürsünüz arkadaşlar. Tehlikeden kastı yollar bozuk demek istemişler herhalde. Ya da yukarıdan düşebilecek kaya tehlikelerine karşı önlemsiz bir yer. Bu arada arkadaşlar yol gerçekten çok bozuk. Araç yolu ama yaklaşık böyle bir 700-800 metrelik yol bozuk. Bir yerde de seviniyorum esasında. Yani ipini koparan gelmesin. Burada böyle bir alan var. Biz arabayı park ettik buraya. Şurada bir yürüyüş yolu yapmışlar ama şelale sol tarafı gösteriyor. Peş peşe sıralanmış 5 adet şelale. Kaplan kelebekleri varmış. Böyle özet geçeyim ben size. Bu antik tanrılar. Hadi yürüyelim bakalım aşağıya doğru. Bakıyorum keyfin yerinde. Arabanızı kilitleyin diye uyarı yazıyordu. Tamam biz de kilitledik zaten.
Evet, biraz hava serinliyor. Ormanın içine girer girmez. Çok güzel burası. Of, hava tertemiz. İnanılmaz güzel koku. Oy, ağaç kokusu. Buraya böyle ahşap çıkmalar yapmışlar, teraslar yapmışlar ama çok eski. Evet, şöyle masalar, sandalyeler var. Adamın şeyleri var. Keçileri. Evet, çobanmış. O bağırıyormuş öyle. Koyunlarıyla konuşuyordur işte. Çok tatlı ya. Evet, burada bir işletme var ama kış mevsimi nedeniyle kapatmış. Evet, kuş seslerini duyuyorsunuz. Şapkasını unutmuş biri. Muhtemelen burada şu an biri var. Nasıl ya? Ev mi var burada? Ya ne kadar güzel bir yer burası. Masal gibi bir yer. Evet. Değil mi? Gerçek değil sanki. Bak burada bir tane değirmen taşı var. Buraya koymuşlar değirmen taşını. Nasıl ya? Nasıl? Çok güzel. Burayı bize versinler. Ağacın içine bak. Evet. O kadar güzel ki aklımı yiyeceğim burada. Çok güzelmiş. Şu ileride de bir yol gidiyor, dar bir yol. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evin içi... He. Depo olarak kullanıyorlar burayı. Ya ben burada yaşarım ya. Yani hani şu araziyle bir bağım olsa benim, maddi manevi bir bağım olsa yaşarım ben burada. Yakarım sobamı, kırarım yaşlı ağaçlardan odunumu, yaşarım. Erzağımı depolarım, değil mi aşkım? He? Yaşar mısın benimle burada? Helal be. Bir daha de. Tabii ki de yaşarım. Yani en azından böyle ahşap yürüyüş parkurlarının yapılması burayı böyle bir derli toplu göstermiş. Hani dokuyu da bozmamış. Bakar mısınız ya? Belli alanlara böyle büfeler koymuşlar. Böyle küçük şelalelerin önünde oluşan göller var. Bakın oturma alanları yapmışlar. Kütüklerden yapmışlar. Şöyle aralarından yürüyelim. Böyle ufaklı şelaleler de var ama asıl şelaleye henüz ulaşmadık. Yazın buralarda sanırım yüzülüyor. Evet. Buradan başka yol yok. Evet, şelalenin olduğu alan burası. Şu ağacın arkasında sanırım. Yürüyüş yolu var burada.
Evet. Arkadaşlar Turgut Şelalesi. Çok güzel. Tabii şu an yazdan yeni çıktık sayılır. Bu bölgede en azından. Dolayısıyla çok gür bir şelale değil. Kışın geleceğiz muhtemelen tekrar buraya. Yani buranın gür halini görmek istiyorum ben. Burada yüzmek yasak değil ama tabii böyle yükseklerden atlamak yasak. Kafayı gözü yarmayalım. Hemen gölün önüne şöyle yürüyüş alanları yapmışlar. Karşıda Tuğçe'yi görüyorum şu an. Tam şu arada. Şu yürüyüş yolunu takip etmek istiyorum ben yine de. Az önce Turgut Şelalesi bu dedim ama bu mu ya? Yukarıda başka şelaleler de olabilir. Yürüyüş yolu var çünkü. Şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım yani. Acaba başka şelale de mi var? Şunu dedim ben. İşaret var diye. Yol yukarı doğru gidiyor. Zaten sıralı 5 şelale var dedi. İlki bu mu acaba? Ben de böyle Turgut Şelalesi diye anons ettim ama. Acele etmeyeceksin. Doğru. Oo, dikkat et de sen. Önden ben gidebilir miyim? Bekle. Aşkım şu nedir bana söyler misin? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Aa, Bak. Çiçeklenmiş o sadece bir kök olarak mı içeride? evet. Hepsi kökleri değil mi? Çiçeğin. Muhtemelen. Ama bir şey içine atılmış ve sonra filizlenmiş de olabilir. Olabilir. Çok güzel bir şey. Dinlendin mi? Evet. Evet, burada yine bir işaret. Bu işaretleri takip ediyoruz. Havada kararmadan iyice çekimlerimizi yapalım. Çok güzelmiş buralar ya. Şuraya bakar mısınız? Burası müthiş güzellikte bir yer. Kırmızı beyaz işaretler karşıda da var ama ben şuraya ileriye doğru gitmek istiyorum yine de. Burada da yol var. Evet, burada yol kayaların ve ormanın yapısından dolayı bitiyor. Evet, sağda bir yol var ama orası toprak yol. Çok nereye çıktığı belli olmaz. İşaretlenen alandan gitmekte fayda var. Şu alanı göstermek istedim size. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Şeye de yetişelim ya. Sıkıncıya. Arkanda kocaman bir örümcek var. Kalkarken dümdüz yerinden kalk. Ortada. Ortanda bak sallanıyor. Yaprak o be. Ha.
Şu yukarı bir bakalım. Yukarı mı? Çok güzel. Büyülendik adeta. Kumlu bir su. Lezzetli ama. Ha, aynı yola çıkıyor burası. Aşağıya çıkıyor. Bu ne, nasıl o bir şey? Ha, evet. Biz küçükken bu tip şeylerde sallanırdık ileri doğru, biliyor musun? Sarmaşık gibi bunlar. Sağlam olur böyle. Evet, geri dönüş yolundayız. Şuradan gidiyormuş aslında. Buradan değil. Şurayı gösteriyormuş. He. Gel. Dönüşümüzü buradan yapalım. Doğru değil mi, eminsin? Evet, eminim. Yine aynı yoldan gideceğiz işte ya. Dere yolundan. Çok güzel ya. Her yer su. Ben düştüm biliyor musun? Niye? Kayalardan çıkarken. Ne, bir şey oldu mu? Bilmiyorum, eve gidince göreceğim. Nereni çarptın? Sağ dizimi. Ah, kıyamam. En son o acıyı çocukken hissetmiştim. Uzun zaman olmuş düşmeyeli. Ha, burada bir kulübe var. Tabii bizim insanımız hemen şöyle kazımayı sever, çöpü sever, pisletmeyi sever. Yani buradan devam ediyor yol ama kaygan olabilir yerler. Belli bölgelerin şöyle elden geçirilmesi gerekiyor güvenlik sebebiyle. Çünkü çürümeye başlamış, eğimleri bozulmuş. Evet, yine hemen bu bölgeye geliyoruz. Şöyle Turgut Şelalesi'ne. Arkadaşlar, zeytinyağı fabrikasına geldik. Şöyle bir gezelim diyoruz. Bu fabrikada zeytinyağlar nasıl sıkılıyor? Günde ne kadar sıkıyorlar? Köylü mü getiriyor? Kim getiriyor? Nereye hizmet ediyorlar? Acayip güzel bir zeytinyağı kokusu var. İçeriği gezdirelim size biraz. Yani zeytinler önceden bu şekilde eziliyordu muhtemelen. Manuel, tamam. Burada bakın depolar var. Burada da bunlar gerçekten kullanılmış zamanında. Kolay gelsin. Abi şöyle bir çekim yapıyoruz ya. Yetkili siz misiniz? Sabahları Arkadaşlar iyi akşamlar, ben kaçıyorum. Çok 100 teşekkürler tane abi. araba vardı belki, bütün köylüler zeytinlerini bizim burada Değil mi? sıkıyor. Sadece buraya getiriyorlar. Abi günde kaç ton mu diyeyim, litre mi diyeyim? Yani ne kadar... Vallahi biz onları yazmaya, böyle şey yapmaya bile vaktimiz olmuyor. Yok, Bizim yazmıyorsunuz amacımız- da ortalama hani çıkan, gelen zeytinlerden çıkan yağ hesabı falan. Yani onu hiç şey yapmıyoruz. Bizim bütün amacımız gelen insanların böyle hiçbir sorun yaşamadan. Tabii sen de haklısın. Biz mesela zeytin yağı almaya gelenler bile oluyor. Evet. Bizim satış ikinci planda. Bütün köylünün, vatandaşın sorun olmadan, problem çıkmadan bir de çok sıra oluyor. Bayağı bekleyenler oluyor. Ne kadar bekliyor abi bir kişi mesela ortalama? Yani bir ton getiriyor mu mesela bir tek seferde biri? Tabii canım. bir ton Getiriyor. Bir getiriyor. ton ne kadar sürede sıkılıyor mesela? Yani buna bir şey diyemem. Şimdi bir kere o 35-40 dakika He, şeyde yani yağ gevşemesi lazım. Karışıyor yani. karışıyor sürekli. Bekletiyoruz Yumuşuyor. yani. Yumuşuyor, Heh, evet. hayır. İşte malaksör dediğimiz şeyde böyle yani 35 yani direkt makineye vermiyoruz. Direkt makineye He. veririz. Yağ çıkmaz o zaman dışarı havada Posa çıkar. posaya gider. Evet. Anladım. 35 dakika yavaş yavaş böyle işte ılık derecede 30 Hmm. 30 derecede. Soğuk sıkım olursa Soğuk tabii sıkım. daha düşük 27 derece. Makineye veriyoruz. Makineden geçmesi de 10 dakika gibi bir şey. 500 kilo zeytin. Ne diyorsun? Kısa süreymiş Tabii ya. tabii biz makineyi değiştirdik bu sene. O zaman bir kişi ortalama
bir kişinin işi ortalama 1 saat sürüyor abi. 35 dakika Tabii, o, evet. 25 dakika o desen, bir ton falan. Ama güzel bir koku var etrafta abi. Zeytin kokusu var, yağ kokusu var. Buranın sahibi misin abi sen? Evet. Sahibisin. Ya İsim burası, neydi bu arada? Benim İrşat. Kaç senedir var İrşat abi? Ya burası işte dedem zamanından beri ama 45 yıldır kapalıydı. Ha, yeni açtın. Ne Eski kadar? sistem. E, Bizim içeride şu- isterseniz gösterir. Olur, değirmen taşlarını falan Tabii, gördüm zaten. eskiden eski usul işte taş baskı denilen işte taşlarla eziliyor, çuvallara koyuluyor, Evet. presleniyor. Ama işte ben 10 yıl önce modernize ettik burayı. 45 yıldır. Makinelerle vesaire. Bence çok güzel düşünmüşsün abi. Yani Tabii, sadece tabii bu canım. köylü gelmiyordur herhalde, ne bileyim, Muğla'dan, başka Tabii ülke canım, bütün şehirlerden Marmaris köyler hep geliyorlar. köyleri geliyor. Bizim köy değil sadece. Biz Fa- bir de şey- şey çıkartıyoruz burada. Adaçayı, kekik yağı, defne yağı. O da Ayrı bir bizim- makine mi oluyor onlar için abi? Yok canım o, Aynen. o bir düzenek ya. Böyle şey sistem. damıtma. Hmm. Kazana koyuyoruz. Kazanda kaynıyor. Defne, adaçayı, kekik. Evet. Buharı He. damıtılarak. Bizim yukarıda bir de müze var, onu biliyorsunuzdur. İşte bilmiyoruz abi. Biz şans eseri yani. Biri önerdi de geldik. Sen Bizim beni gezdir müze- abi. Ama müze yukarıda. Yok başka şeyleri şu hani dedin ya bir içeri. bir değer oluşturuyor. Tabii yok, iyi Orası- olmuş. Çok eski bir zeytinyağı. Mengene deniyormuş. Zeytinyağı mengenesi. Mengenesi. Kıştıran şey mengene olduğu için eskiden mengene deniyormuş. Hani ben orayı böyle müze gibi bir şey yaptım. Evet. Çok yerli yabancı gelen ziyaretçiler oluyor. Evet. Çok da beğenilen bir yer oldu. Kışın inşallah ileride bizim şimdi bugün duydum belediye de turizmi hani 12 aya yaymaya çalışıyorlar. Çok Bizim güzel. turizm Marmaris'te 6 ay. Evet, doğru. Burası da bir seçenek. Tabii. Şöyle İrşat abiyle bir gezelim. Yukarıda İlginç her şey var. müze de varmış içeride. Yukarıda. Gündüzleri sıra oluyormuş burada. Zeytinyağı sabunu baktım ama hangisini siz yapıyorsunuz, hangisini yapmıyorsunuz anlamadım. Ya orada o şey şekilli olanlar hani güzel gözükenler onlar şey satın. Şimdi bu makine abi. Şimdi bakın burada Heh. zeytinler tartıyoruz biz burada. İşte çoğu kişi ne kadar zeytin, ne kadar yağ vereceğini bilmek istediği için. Buraya tarttıktan döküyorsunuz. sonra buraya döküyoruz. Evet. Sonra bu bant yardımıyla bu yıkama tankı burası. Evet. Yıkamaya geliyor. İşte burada yıkanıyor. Yıkandıktan sonra Evet. o karşıda bakın içeri giren Evet. o helezyon zeytinleri içeriye çekiyor. Çekiyor içeriye zeytinleri. Sonra bu burada kırılıyor. İçeri girer girmez zeytinler eziliyor. Eziliyor. Böyle oradan bu işte burası malakso dediğimiz. Burası Buraya altı dökülüyor. göz. Burada da iyice döne döne zeytinler. Tabii burada dedim ya 35-40 dakika burada Evet. kıvama gelmesi lazım. Makineye Evet. göndermeden önce. Anladım. Her Kademe kademe. Tabii 500 kilo alıyor. 35-40 dakika sonra açınca şu makine işte bu dekantör dediğimiz. Burası da bu makine katıyla sıvıyı ayırıyor. He. Katı Küspe mi de diyoruz. küspe dışarı havuzlara gidiyor. Sıvı, Sıvı da buradan borularla şeye geliyor buraya. Borularla buraya geliyor sıvı. Buradan Yağ. akıyor. Evet. Yağ değil. Sıvı. Şimdi zeytinin içerisinde sadece yağ yok ya. Kara suyu da var. Yağıyla o kara suyu. Kara su buradan arkadan dışarı gidiyor. Yağ da Yağ buradan buraya akıyor. Yani final yeri burası abi. Evet, evet. Evet, bak dipte yağ var. Benim işte 10 yıl önce yaptığım yer modernize burası. Ama dedem zamanında olan sistem burasıydı. Bunu siz çekiyorsunuz yukarı doğru. Ya şimdi Bu eski sistem. eskiden elektrik olmadığı için Tabii. motorla tenekeler var şimdi ya. Bu kayış yardımıyla o taşlar dönüyor. Ha, bu taşlar var burada. Taşlar onlar. Bunlar burada eziliyor. Eski sistem burası. Çalıştığım Nereye gidiyor peki yağı? Normalde bu ezilen zeytinler şuradan kaldırınca açılıyor burası. Burada bir şey vardı. Portatif havuz. Burada birikiyor. İşte orada birikiyor. Oradan kıl çuvallara koyuyorduk. Kıl çuvallarda şurada peres vardı. Ha. Eski sistem peres. Onu sıkıştırıyordu. Yağ da şuradaki havuzlara gidiyordu. Süreç olarak hangisi kısaydı? O, tabii canım bu yeni olan sıkısı. Değil mi? Çok zor. Onun dönme süresi ve şimdi anlatınca daha kolay oldu da o yüzden. Önemli de bir gıda yani, yağ bu.
Ne emekler verilmiş. Kesinlikle olumsuz konuşuyorum eski sistem. Yani çoğu kişi bana diyor, senin elinde o kadar fırsat var, ne güzel hazır, eskiden kalma taş baskı çuvallarımız da var bizim ama yok. Eski Hijyen sistem- açısından mı? Tabii hijyen açısından ama daha ve- hiç olumlu bir tarafı yok yani. Ha, bereket açısından da Tabii, muhtemelen. tabii. Yani eski sistemlerde yağı almanın formülü sıcak su, kaynar su. Daha çok sıcak su atmanız gerekiyor. Yani mesela bazı kişiler taş baskı diyor, çok He. olumlu bir şeymiş gibi yazıyorlar işte He, taş. daha pahalıya falan satıyorlar ama ben taş baskıyı kim söylerse oradan uzaklaşın diyorum bize gelen müşteriler. Geleneksel adı altında pazarlıyor onu. Tabii olmaz yok ya. Anladım. Tasarruflu olması hem hijyenik olması en önemli unsur. Çünkü zeytin toplamak da çok zahmetli. Bak elma yağı varmış burada. Elma yağı Ne işe yarıyor? o karın ağrısı, şişkinlik, yanma, ekşime, hazımsızlık, boğaz ağrıdığı zaman, burun tıkandığı zaman. Şimdi burada bir de showroom tarzı bir yerim var abi senin. Burası yangında yandı da Aa, geçmiş olsun. yeni yapıldı. Yangın geldi buraya. Bizim bundan önce Geçmiş binayı olsun. Buraya kadar geldi demek ki ha. Baksana zaten ya. Yani Şimdi çoraklaşmış iyice ya. Oo, bu arada burada kekik veya diğer bitki yağlarını da yapıyorlarmış. Bir şey var burada. Eski Ya. şeyler var. Kekikler Ya var. şimdi benim yukarıdaki müze olduğu için geçici olarak şimdi buraya koydum da tabii burada olmaz bunlar. Daha sonra yukarıdaki müze yaptığım yere götüreceğim. Harika kokuyor içerisi ya. Tabii. Bak kekik yağı. Bu da çok benim gözümde çok değerli. Hani böyle Evet. aktarlarda satılan gibi değil. Bu Değil. neyle kullanılıyor? Öyle. Bu baş ağrısı, migren, işte kas ağrısı, eklem ağrısı. Yüzeye romatizma. uyguluyoruz yine. Tabii. Hmm. Mesela alnınızda, Hmm. şakaklara, ensenize migren. Çoğu böyle migren problemi olanlar tekrar alıyor. Herhalde o damarları falan açıyor, Tabii sinirleri tabii. uyarıyor. Bu çok Kan biraz akışını. yakıcı, kan akışını Hmm. hızlandırıyor. Hatta Bak- korona zamanında bir doktor bile konuşmuştu televizyonda. Bunu sıcak suya 1-2 damla buhara damlattığınız zaman buharını çekince korona Doğmuşlar. mikrobunu ciğerlere inmeden bile imha ediyor. Şey yapıyor. Vallahi öldürüyor doğrudur. diye. Çünkü bütün şifalar bitkide. Tabii antikanserojen Yani bir şeyde şey. boyun ağrın falan oluyor ya. İstersen alalım şöyle Ha, masaj evet, falan yaparım. evet. Boyun ağrılarını. Buradan mı alıyoruz? Tabii Buradan. bunlar. Bu da güzellik iksiri. Ne yapıyor? Güzel. Bayanlar için. Bu da o kadar çok popüler oldu ki. O ne ki? Bu sığla yağı. Ha, sığla Bir yağı. ilacı var. Bakın cildinize görün. Normalde yüze sürülüyor da kokusu da çok güzel. Gaz ayakları, kırışıklıklar, Evet ya bak. cilt lekesi. Bizim Bizim çok bir... popüler oldu bu. Of. Neyden yapıldığını anlayamadım. Sığla bir Sığla. ağaç değil mi abi? Bizim bu Marmaris bölgesinde var ya, Marmaris bölgesi bir de Kanada'da başka bir yerde yetişmeyen. Şelaleye gittiniz mi? Evet. Şelaledeki o uzun ağaçlar var. Ama ondan yok galiba. Yo bu işte Ne iksir. kadar fiyatları? Onlar- Bir fiyatını da söyleyin. Bunlar 150 lira ya zaten. Herkes bilir, herkes bizden aldığı için bu arada kekik yağları. Bunlar Tamam siz ne derseniz okey. İyi deneyelim. Bu şeydi kekik, Ha. evet. değil mi? Doğru. Ama gözünüze sürmeyin kekik. Çok yakıcı. Tamam bu Yani böyle enseye dedim falan. ya, Yaklaştırılmıyor. Boyun ağrısı, baş ağrısı gibi çok azıcık kullanılıyor. Bu öyleydi. Bu harfler ne? onlar da işte hani karın ağrısı, şişkinlik, yanma, ekşime. Elma ne işe yarıyordu? İşte elma yağı, ada çayına biz elma yağı diyoruz. Tamam yok anladım. Nerede biliyorsun? Yok yok. Dedem burada toplatıp gönderdiği İzmir'deki bu o zamanki bu bizim Defne'de kekiği alan Bir evrak firma. bu. Değil mi? Çünkü ticaretle komisyon falan yazıyor. Bir evrak. Tabii böyle çok mektuplar var. Böyle mektup. Tebrik ederim, yine büyük bir şey başarmışsın İrşad abi. Yani bu kadar şeyi sen bak toplamışsın, çok- dizmişsin. Yerli yabancı çok televizyonlara çıktım ben ya. Ne güzel. Gazetelerde yazdı. Işığınızı koruyun. Dengede.